Şimdi Sednaya hapishanesi dedik ve gerçekten baktığımızda da Esad yönetiminin insan mezbahası olarak literatüre geçtiğini de gördük. Fulya Öztürk, sen direkt oradan yayınlar yaptın. Nasıl bir yer olduğunu birebir deneyimledin, gördün. Hadi bize orayı anlat. Evet. Neler yaşamış insanlar orada? Çok acı şeylerle karşılaştım Tunç. Yani Ahmet Akpolat'la beraber ben zaten Sednaya hapishanesine girdiğim anda çevremi insanlar sardı. Yani herkes telefonunu çıkartıp kayıp işte çocuğunun, amcasının, akrabasının fotoğrafını göstermeye çalışıyordu. Hatta bir anonsum var. Beni kapattı insanlar. Yapmış olduğumuz haberde. Evet. Bir anda insanlar sardı çevremi ve herkes telefonundan kayıp yakınını göstermeye çalışıyordu. Benim de oğlum kayıp, benim babam kayıp, amcam kayıp diye insanlar sesini duyurmaya çalışıyordu. Çok büyük bir isyan vardı. Hala binlerce kişi Sednaya hapishanesinin çevresinde, içinde, hapishaneyi şu an delik deşik ediyor insanlar. Çünkü kayıplar var. Hala haber alınamayan insanlar var. İşte 5 yıl önce girdi benim oğlum dedi bir kadın. 2 oğlu girmiş hatta. Hala hiç görmedim, haber alamadım. Çıkmadı buradan. Ben yine orada işte hapishaneyi gezerken Ahmet'le beraber sürekli bir hilti sesi, matkap sesi, eline demir levye alıp da eline bir kesici delici alet alıp yeri, duvarı kazımaya çalışan insanlar vardı orada. Yani mesela birisine sordum, dedim ki neden burayı kazıyorsun? Nereden biliyorsun? Hani var mı elinde bir kroki mi var? Nedir seni buraya getiren? Hislerim dedi. Burada olabilir. Kendi başına hilti getirmişler, elektrik çekmişler, kazı yapıyorlardı içinde. Yani şimdi bir genç dedi ki 3000-4000 kişi olabilir hala yerin altında. Şimdi insanlar tabii bulamadığı için yakınlarını... Sevgili Fulya, şimdi yerin altındadan kasıtları ne? Yani koğuşların daha da altında, daha dehlizler, daha kapalı yerler mi var? İnanamazsın. Bak inanamazsın. Editörümüz Şilan dedi ki şu görüntüleri, ham görüntüleri biz orada çekiyoruz. Evet. İşte CNN Türk Haber Merkezi'ne atıyoruz. Şu an yayınımızın editörü Şilan. Ben onunla temasa geçtiğimde, bu haberi hazırlayıp gönderdiğimde bana dedi ki Fulya abla ilk defa seni 6 Şubat'tan sonra böyle ağlarken ve etkilenirken gördüm dedi haberde, görüntülere bakarken. Evet. Bak bütün insanlar telefonlarıyla yüzümü kapattılar adeta. Anons görüyor musun? Evet, herkes evet. Kameraya işte yakınının fotoğrafını göstermeye çalışıyor. Şimdi bu haberimiz ses getirdi. AFAD da devreye girdi. AFAD şimdi bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Yani az kaldı galiba. Girecekler artık Sednaya hapishanesine. Bak bu çocuk, inanamadım. Var babasını arıyor. Bunu buldu bir yerden. Gitti böyle aradı taradı. Bak bununla yeri delmeye çalışıyor. Kendi başına. Bir tane bir demir levye gibi bir şey bak. Kendi başına. Yani oradaki o betonu kırmaya çalışıyor. Yapamayacak aslında. Evet. İmkansız bir şey. Bile ama işte bir umut. Bir umut. Diyor ki bunun altında olabilir babam diyor. Tıpkı depremde gördüğümüz o çok büyük çaresizlik gibi var ya. Çok büyük. Daha acı şeyler gördük. İşte pres makineleri, kesici aletler, bazı cenazeler tamamen ortadan kaldırılmış. Binlerce kişi belki de bulamayacak. Evet. Hiç ulaşamayacak. Toplu mezarların olduğu iddia ediliyor ya. O konuda da hala araştırma yapılıyor evet, tabii ki. Ama Sednaya'da birçok cenaze ortadan yok edilmiş. Orada cesetlerin yakıldığı bir de ocak varmış değil mi? Krematorium. Evet, evet o da var. Kuvvetle muhtemel orada var. Bu öldürülenler yakıldı. Evet, asit var. Asit de var. Asit yani ya yan yana bak. Pres odası, parçalanan oda, daha sonra asit. Yani tamamen o asit dediğin zaman su gibi gider akar gider. Evet. Tamamen ortadan kaybolur. Yani şöyle bak o ağır koku. Heh. Onun kokusu. Duvarlar et kokuyor Tunç. İnanılmaz. O kadar korkunç bir ceset kokusu vardı ki burada. Yani ördük. Yani affedersiniz tabii, ama yani öyle korkunç bir koku ağır vardı. Koku. Ve o kapı bak 4-5 gündür açıktı. Havalanmış olmasına rağmen duvarlara sinmiş koku. Bak ömrümde böyle bir acı, böyle bir durum, böyle bir katliam, vahşet görmedim. Böyle sen tabii hani dünyanın her yerine gittin, savaş alanlarında, işte deprem sahalarında. Hakikaten sen bunu kendi söylüyorsan ülkesini zaten... hiç dedim ki hiç mi sevmedin kendi ülkeni ya? Bunu yapan başka bir ülkenin şeyi değil.
Evet. Uçağı değil, bombası değil. Bu vahşeti yapan, kendi halkına yapan. Bu kadar nefret Ya etmesinin sen sebebini kendi anlamak ülkeni hiç mümkün mi değil. sevmedin? Kendi Evet. insanını hiç mi sevmedin? Doğup büyüdüğün toprakları hiç mi sevmedin? Nasıl yapabilirsin bunu? Kendi insanına yaptın. Soykırımcıdır Beşar Esad. Binler bu kadın. Bak bu kadın dilini bilmiyorum. Başladı hiç kesmedim. Öyle içten ağladı, öyle içten ağladı ki 2 veya 3 çocuğu şimdi tam hatırlamıyorum haber alamıyor. Oradaki gardiyanlardan birisi demiş ki şu kadar para getir çıkartacağım ve görüştüreceğim demiş pardon. Bu götürmüş bir daha götürmüş en sonunda evimi sattım diyor. Haberde var çeviride evet, var. Evet. Evimi sattım en sonunda dedi. Bana göstermedi Yine vermedi dedi. En sonunda kadıncağız çadırda falan yaşar hale gelmiş yani evini de satınca. Esad'ın personeli de kendi iki gibiymiş, çocuğundan vicdansız. evet. Ya yapamazsın ya. Aklın durduğu yerdir. Kanın donduğu yerdir burası. Daha kötüsü yok. Yok gerçekten. Daha büyük bir acı yok. Şimdi işte bu kadar insan. Bu arada biz oradayken yine bir bağırtı çağırtı oldu. Bir kalabalık dedik ki ne oluyor? Yine kendi başlarına insanlar sarı zarflar bulmuşlar. Nedir o sarı zarf? Sarı zarfları yine haberimizin devamında vardı Tunç. Çıkartıyorlar ölüm kağıtları. Şimdi kimse haber alamıyor. Şimdi öldü mü, yaşıyor mu, nerede? Birçok insan bilmiyor hala. İşte aralarından birisi ölüm kağıtlarına ulaşıyor. Sarı zarflar açıyor. İşte okuyor İdlib, bilmem ne Afrin. Yani şehri ve kim Ölen olduğu kim oldu? okunuyor. O ölüm kağıtlarını buldular. İnsanlar böyle dinliyor acaba benim yakınımın adını okuyacaklar mı diye. Kendi başlarını vurdular. Sağ olsun yine Türkiye destek eli uzattı. Belki AFAD da bir şey bulamayacak bilmiyoruz. Evet. Hani altta. Çünkü arama çalışmaları durdu denildi ama orada binlerce insan bir cevap bekliyor. Nasıl bir teknik altyapıyla gidiyor şimdi AFAD? Sen Ya görüşmüşsün. galiba şöyle hem şey de yapacaklar. Ya olur ya yani yine bir akustik dinleme cihazları gidiyor. Belki de yaşayan vardır. Evet. Baygındır ama yaşıyordur, nefes alıyordur. Yine dinleme yapacaklar. Yine krokiler çıkmıştı zaten. Bazı gardiyanlara ulaşmışlardı. Ve onlar bazı noktaları göstermişlerdi. Şimdi çizelgeyi alacaklar, krokiyi alacaklar, akustik dinleme cihazları, kesici delici aletlerle ve çevredeki insanları da dinleyerek büyük bir operasyona başlayacak AFAD orada. Hani bulunabilir mi birileri bilmiyoruz. Ama o kadar insan, bak bu kadın kendi başına koğuş geziyordu ben oradayken. Oğlu niye arıyor? Arıyor. Bir eşya bulurum belki dedi. Açık ya koğuşların kapısı şu an. Koğuşları geziyordu. O bölmeleri belki bir eşya bulurum, bir şey bulurum. Oğlunu yıllardır galiba 2012'den beri görmüyor oğlunu. Niye oğlun içeriye girdi diye sorduğumda rejim karşıtıydı, muhalifti. O yüzden girdi dedi. Artık yani o kadar yorgun ki insanlar kendi başına İşte Arıyor. o koğuşları Bir gezip umut. arıyordu. Her taraf delik deşik Tunç. Her taraf delik deşik. Yerler, duvarlar. Bak her tarafta çukurlar var. Denenmiş. Birisi bu tarafı denemiş, birisi sol tarafı denemiş, birisi arkayı denemiş. Herkes bir şey deniyor şu an orada. Gittiğin zaman mesela AFAD da bölgeye ulaştığı zaman o bahçede oturanlar, çadır kuranlar var. Ya bekliyorlar yani. Günlerce orada dediğin gibi kamp kuracaklar Evet ve ve burası yıkılmayacak. Burası aynen bu şekilde müzeye dönüştürülecek. Bak burada mesela bir adam kepçeyle, kürekle yeri kazıyordu. Yine bu da bir böyle matkap gibi bir şey getirmişti. Hilti gibi sesi geliyor. Çünkü oraya doğru gittim. Bak tam şimdi geçeceğiz. Adam orada konuşacak. Kendi başına orayı açmaya çalışıyor. Vardır Yani belki diyor, bir yer tabii bulurum inerim diyor. Varsa da tesadüfen bulunur. Belki de bulursa da yani belki kendi yakın olmaz birisine belki de ulaşacak. Ama birinin bile Yani. çıkması başkalarının olma ihtimalini de güçlendireceği için Evet, ama biraz daha umutkar olur insan. Evet ama şu ana kadar şu 4-5 Çıkan yok, gündür değil mi? galiba kimseye henüz ulaşılamadı. Ulaşılamaz. Ama bu insanlar zaten bir kürekle nasıl bulabilsin Mümkün ki? değil. Yani Tunç veya bir Betonu, hiltiyle abi kürekle- matkap küçücük bir matkapla bir şey eline almış gelmiş yani. Ne kadar bulabilirsin ki? İddialarına göre bölgedekilerin yani hapishanenin çevresindeki insanların iddiasına göre 3000-4000 kişinin olduğu söyleniyor. Kayıp yerin olarak altında. yerin altında. Ama birçoğunun ortadan kaldırıldığı söyleniyor. O cenazelerin de ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Yani umuyoruz AFAD tabii çok profesyonel bu aşamada.
AFAD'ın yapacağı çalışma çok önemli. Zaten destek istediği insanlar. Dünyaya sesleniyoruz dedi. Bir tane yaşlı bir amca kriz geçirdi, hatta böyle o röportajın başında böyle nasıl ağlıyor ve dedi ki dünya duysun, yok mu, gelsinler bize yardımcı olsunlar dedi. Yine Türkiye. Daha önce de zaten arama kurtarma Türkiye'den şunu da gitmişti. duymaz, bunu da görmezse zaten bir şey de görmesin. Bak, arama bitti denildiği halde AFAD yine oradaki insanların o çaresizliğini bu da ülkemizin gördüğü için büyüklüğü. bir kez daha acaba dedi, olabilir mi diyerek çok profesyonel ekipler akıllarda şimdi çıktı. soru işareti kalmasın. O acabalar gitsin, Gitsin sonuna diye. kadar bakalım çıkarsa. Ya Tunç, sen de orada görseydin mesela, sen de ya abi ben sana yardımcı olayım. tabii. Yani o kadar tek başlarına kalmışlar Hocam, ki. biz burada bu yayınları yaparken işte sahadan o görüntüler gelirken hakikaten kendimizi zor tuttuk. Biz de hani o kadar canımız acıdı, o kadar öfkelendik. Daha kötüsü yok Tunç. Bak, gerçekten daha kötüsü Daha ne yok. olabilir zaten? Fulya, Bir ülkenin- asit var. Evet. İnsanları doğrayan makineler var. Evet, Canlı pres canlı makinesi yakıldıkları var. Evet. İşkence var. Yemek, ilaç kısıtlaması var. Nasıl Daha ne sadist olsun bir duygu. ya? Tunç, Ve niye yani yaparsın bunu? Teknik olarak rakamlar çok acayip. Orada şöyle bir şey var. Burası 1,4 kilometre kare bir alan. Koskocaman bir alan düşün. Evet. İçerisinde 2,5 ile 1,5 metrekarelik küçük yerler var. İçerisinde 40-50 kişilik insanlar atılıyor. 1987'de aslında burası kuruluyor. Bu sistemi getiren kişi aslında Nazi subayı Elo Borner diye birisi. Ve Stasi, bu Doğu Alman istihbaratını 1989'daki o yıkılan Demir Perde ülkesi, işte Doğu Alman'ın istihbarat teşkilatı buradaki işkenceyi, yani istihbarat teşkilatından çıkan kişiler buradaki işkence sürecini tırnak içinde söylüyorum mükemmelleştiriyor, bu ifade var. Ve burada en son katta 30 bin, sonraki katta 80 bin, sonraki katta 40 bin, hepsi yerin altında 157 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Bu insanların bazı rakamlara göre 87'den işte 2010'lara kadar 13 bin kişinin öldürüldüğü söyleniyor. 2011 sonrası 2015'e kadarki süreçte her gün 20 ila 50 kişinin buralardan çıkartılarak öldürüldüğü, idam edildiği söyleniyor, işkenceden geçirildiği söyleniyor. 72 farklı şekilde işkence olduğu belirtiliyor. Buranın adı insan mezbahası. Yani 2011 ile 2015 arasında da 5000'den fazla kişi, bu 20 ila 50 kişi diyoruz ya, işkenceyle öldürülüyor. Yani burası insanlık tarihinin gördüğü en inanılmaz, en kötü, en karmaşık yapılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani burayı yapan, burayı düşünen zeka insanların ölmesi için bir kompleks hazırlamış ve bu kompleks üzerinden dünyaya buradaki insanların buradaki insanların ölümünü seyretmiş gibi görünüyor. Bugün de AFAD giderek, bakın şu anda bir sürü insan orada bekliyordur, tahmin ediyoruz bunu. Tabii hala bekliyorlar. Cesetlerini bekliyorlardır, bak ben sana öyle söyleyeyim. Hani ailelerinin bir umut, kaybolan o cesetlerini bulmak için oralardadırlar. Yani şey değildir o. Canlı bulmanın ötesinde bir insanlar en yakınlarının, çocuklarının, kardeşlerinin, ailelerinin, eşlerinin orada cenazelerini bulmaya çalışıyorlar. Öyle bir yer orası. Hani böyle tanımlarken bir anda geçiyor ama insanın aklının alamayacağı kadar kötü bir yer. Kesinlikle. Fulya Öztürk, sen Kesinlikle. tabii bu yayınları yaparken zaman zaman şuna da rastladın, yayınlarda gördük. Bak yine mesela birisi evet, çıkartıyor, resim gösteriyor Tunç. annesi hamile ve cezaevinde doğum yapmış ve Evet. çocuk orada büyümüş. Evet, orada büyümüş. Konuşamıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. O kapılar açıldığı zaman ki o şokunu hatırlıyorum o çocuğun 3-4 yaşlarında, ya var ya yok. Hiç güneşi Görmemişler. Yüzünü görmemiş. Ve o koğuşlarda Tunç, bazı koğuşlar küçücük alanda 100 kişinin kaldığı, hatta şöyle uyuyorlar. Yani birbirlerinin omzuna o kadar alan dar ki, o kadar çok insan var ki şu şekilde herkes öyle birbirinin standart omzuna. yatak döşek olsun Hayır, orada yoktu yatsınlar zaten. falan değil. Yoktu. Ben yine bir koğuş gösterdim orada. Betonun üstünde Betonun yatıyorlar. üzerinde. Yatak Yıllarca yok. betonun üzerinde Yatak yatmak. yok. Fulya, aslında oradaki Ya yok. meselenin temel olayı şu. Herkesin çok merak ettiği konu çok basit bir konu. İnsanlar koğuşlara neden giremiyor sorusu. Yani bunu anlatmak lazım. Evet, burası bir insan mezbahası. Burada insanlar preslenerek öldürülüyor, kimyasal dökülerek öldürülüyor, işkencede elektrik veriliyor vesaire. Ama
AFAD niye gidiyor? Oradaki mesele ne? Yani insanlar niye yakınlarının olası bir canlı haline ya da cenazelerine neden ulaşamıyor? Onu da söylemek lazım Evet. seyirci anlamında. Ya çünkü şöyle bir şey var. Şimdi kayıp çok zor bir şey. Ölse dersin ki öldü, ölmüş, aldık, gömdük, bir mezarı var dersin. Kayıp insanın yani şey olur yani sürekli onu düşünüyorsun. Acaba yaşıyor mu? Acaba başka bir cezaevine mi götürüldü? Acaba yani bir yerlerde hafızasını kaybetti de bir yerlerde mi? Yani hep bu içinde bir şüphe, Arka kuşku, planda hep o evet. çalışacak, Kayıp yıllarca. çok zor bir şey. Şimdi bu insanların hepsi artık böyle afişler çıkartmışlar. Yakınlarını kimisi telefonla gösteriyor dedim ama kimisi de böyle afiş hazırlamış. Öyle gösteriyor kameralara. Mesela bak yine Tunç görüyor ya her kamerayı gören gelir. Bak bu da oğlunu arıyor. Kaç yılında girdi ne oldu? Bu yine oğlunu arıyor. Bu babasını arıyor bu Babasını çocuk. arıyor çocuk. Evet. Şimdi bu insanlar evet bir cenaze veya bir parça bir şeye ulaşmak istiyorlar. Ve AFAD da işte bölgeye ulaşarak yerin altında insanların hani el yordamıyla kendi başlarına kazımaya çalıştıkları o alanları AFAD daha profesyonel bir şekilde arayacak. Kameralar indirecek yerin altına. Kamerayla aşağıya bakacaklar. Akustik dinleme cihazlarıyla sessizlik isteyecekler. Belki tamamen binayı boşaltacaklar. Sadece AFAD ekipleri içeride olacak. İçeride şey de var. Zaman zaman böyle sağlık görevlileri de dolaşıyor. Çünkü o manzarayı görünce mahkum yakınları sinir krizi geçiriyor. Öyle bir ana da denk geldik. Şimdi yani AFAD'da bu insanların yani bu derdine biraz da olsa derman olabilmek için şu an bölgeye gidiyor. Sonuç ne olur? AFAD da Göreceğiz. bilmiyor. Göreceğiz. Ama ya son derece profesyonel bir ekip varmak üzere bu arada Sedna'ya. Ve onlar aralıksız arama çalışması yapacaklar. Acaba AFAD'dan sonra da dünyanın değişik noktalarından Keşke arama gelseler. ekipleri gelir Burada mi? bak yabancı Tunç şunu söyleyeyim sana. Bunu sadece biz çektiğimiz şey değil yani burada bir sürü tabii Yabancı basın da var, değil mi? yabancı basın da var ve bu insanlar bağırıyorlar yani yabancı televizyonlarda da Batı medyasında da yayınlanıyor bunlar sonuçta. Yani başka ülkelerin de tabii ki bu bölgeye gelip yani sonuç belki beklenildiği gibi olmayacak ama olsun. Maksat bu insanları yalnız bırakmamak. Hiçbirisinin aç susuz onlar günlerdir burada bir haber bekliyorlar. Nerede o zaman diyor. Yoksa bu cezaevinde nerede benim yakınım? İnsanın dili de varmıyor ki aslında o hepsi görüyor pres makinasını. Tabii. Ya Ama geziyorlar kondurmak hepsi. istemiyorlardır, Kondurmak tabii. istemiyor. Adam görmedi mi kesin. Beni zaten mahkum yakınları götürdü ki o odalara. Hepsi neyin ne olduğunu Gel diyor, biliyor gel diyor. aslında. Evet hepsi biliyor. Hepsi artık yani ezberlemiş hapishanenin içini. Devasa bir hapishane. Bak diyor, bak diyor. Kesici aleti kendileri gösteriyor. Odaya bir girdik korkunç. Artık insanlar defalarca odaya girip çıkmaktan kimisi burnunu bile kapatmıyordu yani. Of. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi o yüzden belki de bu insanların hiç yakınlarının cenazesi olmayacak. Tamamen yok edilmiş olabilir. Buna rağmen, bu ihtimale rağmen bir umut arıyorlar işte. O fırsat doğdu. Ulaşmaya çalışalım. Ulaşırsak yani ulaşamazsak da bileceğiz ki artık hani yok bir şekilde öldü, kayboldu ve Tabii bir bunu şey bilmek içselleştirecekler ve diyecek bunu kabul Evet. edecekler. Ve Tunç eğer bu rejim çökmeseydi, kapalı bir rejim, kapalı bir ülke, Suriye'de ne olup bittiğini evet bombalanan yerleri biliyorduk, Esad'ın zulmünü biliyorduk. Bu kadar büyük zulmü bilmiyorduk. Evet. Yani bir takım raporlar çıktı. İşte İnsan Hakları Dernekleri raporlar yayınladı ama tam olarak göremediğimiz için, giremediğimiz için Suriye'ye, Şam'a ne olduğunu dünya bilmedi. Daha belki de daha da şaşıracağımız şeyler ortaya çıkacak. Sedna'ya ilk değil, buna benzer 30'a yakın hapishane var. Evet. Suriye'de, Şam'da. Kim bilir oradan daha Ya neler kim bilir çıkacak. orada tabii neler çıkacak. İşte toplu mezar deniliyor. Şimdi orada araştırma yapılıyor. Yani kapalı rejim olduğu için biz bilmedik. Eğer rejim çökmeseydi bu insanlar buralarda ölmeye devam edecekti. Bir hapishane düşünün. Ceset kokuyor. Duvarları kokuyor. Oradaki mahkumların da ruh halini o boyutuyla da düşünmek Sağ çıkan lazım. zaten sağ mı çıktı orada? Yok canım mümkün değil tabii de. Akli dengesini kaybetti. Koğuşta o ölüm kokusunu 7-24 hissetmek de Evet. insanı başka bir türlü Evet, öldürür kaldığı ezberlediler, yerde. ezberlediler.
Hapishanenin her yerini ezberlemişler. Adamlar bana yol gösterdi orada, mahkum yakınları. Dilimi bilmiyor. Anlıyorlar, tamam Türkiye diyor, mutlaka nereye gidersen git Suriye'de. Yani Türkiye'yi duyduğu zaman Türkçe bir iki kelime herkes bilir. Yani hiç bilmiyorum diyen bile bilir bir iki kelime. Hemen anlıyor zaten. Geliyor derdini sana sığınmaya çalışıyor insanlar. Bak kaç kişi, ben buraya tek yürüdüm. Bir anda bak insanlar sardı çevremi. Bir anda. Hepsi böyle bir şey anlatıyor. Gel diyor, sesimizi duyur diyor. Göster, çek diyor. Yani inşallah ki bir umut, bir şeyler çıksın. AFAD Cenazeler bugün başlar mı Fulya? veririz. Bugün hemen başlayacaklar. başlayacaklar. Bak, benim tahminim şöyle olacak Tunç. Tabii yol şimdi onlar da muhtemelen zaten sınır kapısından Hatay üzerinden geliyorlar. 5-6 saatlik bir yol var. Yani Hatay'dan, kapıdan, Cilvegözü'nden Şam'a ulaşman 5-6 saat sürüyor. Anca belki kendi aralarında şu an işte toplantılar yapılacak. Muhtemelen binayı boşaltacaklar önce. Çünkü bir sessizlik, bütün evet. sivilleri çıkaracaklar Bir fotoğraf oradan. çekilecek yani çünkü. Ve onlar profesyonel bir şekilde başlayacaklar çalışmaya. İşleri de hiç kolay olmayacaktır. Hiç değil. Çok zordur. Oradaki insanların hem bir yandan acısıyla, çünkü onu da Çok sıcak temas var evet şimdi orada. tabii ki o insanlara da biraz çünkü tanımak lazım. Evet. Soru soracaklardır. AFAD tabii Belki nasıl öncelik yaklaşacağını bilir. isteyeceklerdir. Yani o kargaşayı da belki Evet. kontrol etmek, yönetmek Ya aç zor susuz olacak. bir şekilde şu an orada bekliyorlar. Rejimin yani rejim çökmeseydi gerçekten çok daha büyük yani binlerce kişinin ölümü devam edecekti Devam o edecek. hapishanede. Ne uğruna rejim karşıtısın. Diyorum ki senin yakının niye girdi? Sen niye girdin? Yani o kadar absürt şeyler ki işte Esad'a biat etmedi. Rejim karşıtıydı. Şöyleydi, böyleydi. İstemişler mesela, biliyorsun birçok insan, genç erkek Türkiye'ye kaçtı. Evet. Çünkü Esad rejimi ne diyordu? Ya orduya katılacaksın, kendi halkını bombalayacaksın. Eline silah vereceğiz, kendi halkını bombalayacaksın. Ya da hapishaneye gireceksin. Niye kaçtı insanlar? Bir sürü gençe hayır ben girmeyeceğim. Suriye ordusuna katılmayacağım. Kendi halkımı vurmayacağım, bombalamayacağım diyerekten insanlar kaçtılar aslında. Evet. Bir yandan elbette kendilerinin can güvenliği içinde kaçanlar oldu. Ama oradaki erkeklere dün işte Amir sizin yayınınızda Şam'a giden o çocuk niye gitti Şam'dan? Çünkü orduya katılması gerekecekti. Rejime biat etmesi gerekecekti. İstemiyorlar. Kendi halkımı öldürmem dedi. Zaten bunu nasıl yapar bir Nasıl ya, bak insan? Kendi bitti, akıl durdu. akrabasına, Bir insan tanıdığına. kendi ülkesini 13 yıl boyunca, hatta daha evveli var işte Baba Esad zamanları falan, 60 yıldır nasıl bombalayabilirsin? Nasıl öldürebilirsin? Nasıl bu kadar vahşi olabilirsin? Hiç mi sevmedin? Hiç mi ülkeni sevmedin ya? Yani o nefret dolu aşıklar Neden vardır bu ya, kadar Fulya. nefretin vardı? Sana biat etmedikleri Evet. için mi? Seni sevmediği için mi? Özgürlük talep ediyor. O Emevi meydanını biliyorsun. Evet. Nasıl sevineceğini bilmeyen insanlar vardı orada. Nasıl sevineceğini sevilmeyi bilmiyor. unutmuşlar, Evet. sevilmeyi unutmuşlar. Yılda bir yaşamayı toplanılırmış unutmuşlar. orada bu arada Emevi meydanında. Esad çağırırdı diyorlar. Gitmek zorundaydın. Böyle bir bayramlarda falan, İdris Bey onu daha iyi bilir. Böyle senede bir toplanırlarmış. Yalandan diyeyim sana. Evet. Yoksa bizim böyle kitlesel... Göstermelik. Arabada müzik açacaksın, bağıracaksın, çıkıyor. Arabanın üstüne çıkıyor. Kendi arabasının üstüne çıkıyor. Kaportayı göçürtüyor yani, düşün. Evet. Umrunda değil, eğleniyor, coşuyor. Evet, evet. Ve bütün Çok bunlar ilginç. olurken en ufak bir şey olayı da yaşanmadı. O da güzeldi Tunç. Hani bir kaos ortamı, bir böyle bir arbede marbede, o kadar aç ki insanlar mutluluğa, toplu eğlenmeye. Sosyalleşmişler Kitlesel birlik, hayatlarında beraberliğe. ilk defa belli ki. İnanılmaz bir keyif vardı Evet. ya.